Zümer 5. Dünyanın yuvarlak oluşu. Bu konuya girmek istemezdim. Dünyanın şekli. Ya bu kahvelerdeki en büyük tartışma meselesi. Vallahi düzdür bizden saklıyorlar diye değil mi böyle? Ya velev düz yani bu. Yani tamam da etkilemiyor. Yani en büyük tartışma konusuna giriyoruz. Hazır mısınız? Dünyanın şekli. Dünyanın yuvarlak oluşu. Biliyorsunuz birçokları zaten dünyayı tepsi gibi düz olarak inatlaşmışlar. En son insanoğlu uzaya çıktığında onun görselini de çektiğinde dünyanın yuvarlak oluşu ispatlanmış. Ama hala bazı gözler abi inatlaşma düz diye. Öyle mi? Var mı düz olduğunu iddia eden? Alper abi var mı böyle iddiaların? Bak. Varsa çorbada ona göre 3. kattan çıkaralım. Var mı böyle şeyler? Zümer 5'te diyor ki o gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüzün, gündüzü gecenin üstüne sarmaktadır diyor. Ayette bu tabir var. Sarmaktadır, sarıyor. Kevvera, sarıyor diye geçiyor. Türkçe'de biz küre diyoruz ya, aynı kökten geliyorlar. Kevvera, sarıyor diye geçiyor ayette. Bu fiili Araplar şunun için kullanıyor. Başa sarık sarmak için, yuvarlak bir şeyin üstünü sarmak için, geceyi gündüzün üstüne ya da gündüzü gecenin üzerine sarmak için kullanıyorlar. Gece ve gündüzün oluşma sebebi zaten dünyanın yuvarlak oluşu. Doğru mu? Evet. Bu da dünyanın yuvarlak olması durumunda bu fiiliyle gerçekleşebilir. Yani Kur'an işareten dünyanın yuvarlak olduğunu o dönemden bildiriyor. Evet. Şimdi biraz detay konuya gireyim şu ayet üstünden. Ya din adamları da hep şöyle yapıyor. Bilim adamları keşfediyor. Din adamları da gelip diyor ki ya Kur'an'da zaten bunu söylemek istemişti. Böyle bir tabir var değil mi? Bilim keşfediyor. Din adamları ne diyor? Ya zaten Kur'an'da bunu söylemek istemişti diye bahsediyorlar. Hatta diyorlar ki buna göre de ayetin mealini değiştiriyorsunuz diyorlar. Mealini ayetin. Yani iddiaları şu, burada aslında sarmak bahsedilmiyor. Yuvarlak bir şeyde bahsedilmiyor. Bilim bulunca siz hemen ayetin mealini değiştiriyorsunuz diyor. Dünyanın yuvarlak oluşunu bilim 1512'de keşfediyor. Ama İmam Şafii 800 yılında yazmış. İmam Şafii. Biz eserlerinden görüyoruz bunu. Fahrülislam 1000 yılında, İmam Gazali 1050'de, Sadı Taftazani 1300 yılda, Seyyid Şerif Cürcani 1300'de, İbni Hümam 1400'de, İbrahim Hakkı Marifetnamesinde görselini çizmiş. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Marifetnamesine baktınız mı? Köprücük kemiğinden bile bahsediyor. İnanılır gibi değil. Bunun görselini bile çizmiş, bilim adamları 512'de bunu izah etmiş. Yani bahsedilen gibi sürekli ona göre mana değişmiyor. Yine de diyorlar ki bilim değişkendir. İleride de bilim değişirse, Kur'an ayetiyle çelişirse o zaman ne olacak? Bilim değişken midir? Değişkendir. Bugün şu şifalı faydalı deyip öbür gün zıttını söyleyebilir mi? Söyleyebilir. O zaman çelişirse ne yapacaksınız diye sorular geliyor. Şimdi şurayı iyi anlayalım. Kur'an'ın bir ayetinin anlam mertebeleri vardır. Kur'an'ın bir ayetinin anlam mertebeleri vardır. İma vardır. Remiz vardır, işaret vardır, delalet vardır, sarahat vardır. Bizim açık mana dediğimiz hangisi? Sarahat. Sarih mana diyoruz ya, açık mana. İşte Kur'an'ın temel anlamı o sarih manadır. Diğerleri yan manadır. Zamanın tefsirine göre değişmekle Kur'an değerinden bir şey kaybetmez. Mesela örnek verelim. Hadid 25. Ve enzelne hadid. Biz demiri indirdik. Nedir bu ayetteki asıl sarih mana? Asıl sarih mana şudur, açık mana. Demirin Allah tarafından size verilmesi çok büyük bir nimettir. Bu ayet niye gelmiş? Demirin Allah tarafından size verilmesi büyük bir nimettir. Siz de ona şükredin. Ayetin sarih manası bu. İşari yani yan manalar nedir? Süpernova oldu. Süpernova patlamaları sonucunda demir oldu. İnsan kanındaki hemoglobin buradan geldi. İşte bilimin değişmesiyle bu mana değişebilir ama sarih manaya bir zarar gelmez. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.